10.000 TL civarında her anlamda oldukça güçlü ve diğer amiral gemisi cihazlarına nazaran daha düşük bütçeli bir alternatif arıyorsanız bu noktada Galaxy S21 önümüze çıkıyor. Galaxy S21 hem kompakt hem performanslı, aynı zamanda kamera, ekran gibi konularda da çok başarılı olan bir cihaz. Ancak bazı noktalarda da ciddi eksileri bulunuyor. Bu videoda sizlerle beraber Galaxy S21'i detaylı bir şekilde incelerken tüm artı ve eksilerinden de bahsedeceğiz. Ancak çok fazla teknik detaya girdiğimiz bir inceleme videosu olmayacak. Daha çok kullanıcı deneyimi üzerinden S21'i anlatmaya çalışacağım. Açıklamalar kısmına Galaxy S21'in güncel fiyatlarına ve diğer tüm detaylarına ulaşabileceğiniz güncel linkleri koyacağım. Oradan da göz atabilirsiniz. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz şimdi tasarımla incelemeye başlayalım. Ardından Galaxy S21 ile ilgili deneyimlerimden bahsederken değerlendirmeyi de birlikte yapacağız. Tasarım açısından Galaxy S21'e baktığımız zaman yuvarlatılmış kenarlara sahip olması özgün ve kesinlikle bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize hissettiren detaylar arasında. Burada kamera modülümüz sanki arka kapaktan ayrı bir şekilde konumlandırılmış gibi gözüküyor. Bu tasarımıyla rakiplerinden daha farklı durduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat burada kamera olarak değil, kamera modülünün bir çıkıntısı maalesef ki bulunuyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da S21'de 7.9 mm'lik kalınlık ve 171 gramlık ağırlığıyla S21 S20'ye göre de diğer S serisi cihazlara göre de daha zarif ve kullanımı kolay olan ve elimize aldığımızda da kesinlikle yormayan bir cihaz olduğunu da söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak arka kapağımızda maalesef ki plastik bir yapı bulunurken çerçevelerde alüminyum metal bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle kötü hissettirmeyen, ancak arka kapağı cam olsa daha premium bir segmente kavuşacak bir cihaz. Yine de ben genel tasarım itibariyle S21'i oldukça beğendim. Şimdi ekrandan bahsedersek burada diğer S21 modellerinde olduğu gibi en gelişmiş AMOLED panelle, yani dinamik AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. Ekran çözünürlüğü, yüksek dinamik aralık, renk başarısı, her şey olması gerektiği gibi şu anda bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi ekran deneyimi Galaxy S21'de diyebilirim. Bunun dışında ekran akıcılığı noktasında da inanılmaz başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Burada 120 Hz ekranımız adaptif, yani değişken bir yenileme hızıyla beraber pil tüketimine de bir katkı sağlamış oluyor. Adaptif olmasının kullanım deneyimini arttıran detaylardan olduğunu da söyleyebilirim. Yonga seti tarafına baktığımızda S21'de Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkarken bu işlemcimiz 5 nanometre mimariyle 8 GB RAM, depolama alanı olarak da 128 GB'lık versiyonunu şu anda inceliyoruz. Genel deneyim olarak menüde, uygulamalarda performansının ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Oyun tarafına geldiğimizde PUBG'de 60 FPS bir deneyim alabilirken yüksek grafiklerde de istediğiniz gibi bu cihazı zorlayabilirsiniz. Performans olarak oyun tarafında çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Uzun vadeli kullanımlarda nadir de olsa ara ara FPS düşüşleri olabiliyor. Fakat bu durumun oyun deneyimimizi çok kötü yönde etkilediğini söyleyemem. Kendinizi tam olarak bir oyuncu olarak tanımlıyorsanız bu söylediğim detaylar sizi üzebilir. Arada bir oyun oynuyorsanız diğer tüm oyunlar için de Galaxy S21'in iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ama batarya konusunda oyun tarafına yüklendiğinizde biraz çabuk bittiğini de belirtmem gerekiyor. Performanstan Galaxy S21'in kameralarına geçtiğimizde ana kameramız 12 megapiksel OIS destekleyen 64 megapiksel telefoto kameramızda da OIS'i görebiliyoruz ve 12 megapiksellik ultra geniş açı kameramızın da yer aldığını söyleyeyim. Fotoğraf açısından baktığımız zaman kesinlikle kontrast oranları, fotoğrafların detaylarını gerçekten iyi bir şekilde yakalayabiliyoruz. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde oldukça başarılı. Video konusunda ise Galaxy S21 Android tarafındaki en iyi performans sunan cihazların başında geliyor. 4K'da, 4K 30 FPS'te, 60 FPS'te OIS'te birlikte videolar çekebiliyoruz. Full HD'de de 4K'da da titreşimleri engelleme konusunda ciddi manada işini iyi yapıyor. S21 ile içerik üretimi konusunda da oldukça başarılı videolar ortaya koyabilirsiniz. Ön tarafta 10 megapiksel f2.2 4K 60 FPS destekleyen bir kameramız da var. Kamera deneyimi olarak bize her anlamda tatmin edecek bir telefon diyebilirim. Bataryasına geçtiğimiz zaman S21'de 4000 mAh batarya ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hızlı şarj yetenekleriyle iyi bir seviyede olsa da batarya performansı olarak çok yeterli düzeyde değil. 5,5-6 saat civarında ekran sürelerini bu telefonla alabiliyoruz. Bazen 5 saatlere kadar da düşebiliyor. Ortalama bir senaryoda benim bir günümü rahatlıkla çıkartabiliyor, ancak telefonu gün içinde çok fazla kullanıyorsanız akşama doğru şarj etmeniz gerekebiliyor. 5G desteğiyle One UI arayüzünün stabil çalışmasıyla beraber
beraber vermiş olduğu deneyimden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Güncelleme süresi olarak 3 yıl Android ve 4 yıl güvenlik güncellemeleriyle beraber S21'in bu yönde de bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen S21'de ses deneyimi, ses yüksekliği açısından da sesteki berraklık seviyesi de gerçekten üst seviyede. Suya ve toza karşı da IP68'de 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilen S21'de ek olarak ekran altı parmak izi okuyucunun da hızlı ve ciddi anlamda kararlı çalıştığını da söyleyeyim. Şimdi hemen değerlendirme bölümünde deneyimlerimizden bahsedelim. Şimdi Galaxy S21'in değerlendirmesine geldiğimizde 6.2 inçlik dinamik AMOLED ekranı, bunun yanında yazılımı, kamerasıyla gerçekten benim ciddi manada beğendiğim bir telefon oldu. S21'e baktığımız zaman batarya konusunda biraz eksikleri bulunabiliyor. 4000 mAh batarya normal şartlarda yeterli gibi gelebilir, ancak burada Exynos 2100 işlemcisi gerçekten çok verimli olmayan, pili hızlı bir şekilde tüketen bir işlemci. Bu noktada 4000 mAh'lik batarya yine ortalama senaryolarda bir günümüzü çıkarabilse de ama yoğun kullanımlarda Exynos 2100 işlemcisi gerçekten bu bataryayı tam anlamıyla sömürüyor. Ortalama 5 saat 6 saat civarında ekran süreleri verebiliyor. Gerçekten baktığımız zaman bu fiyat bandındaki diğer rakiplerinin gerisine kaldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Burada Galaxy S21 FE'den de Xiaomi 11T'den de gerçekten geride. Ancak bu bataryaya rağmen Galaxy S21 özellikle şu konuda gerçekten diğer Android rakiplerinin önüne geçiyor. Baktığınız zaman kompakt, tek elle kullanıma uygun bir cihaz aradığınızda Android tarafında neredeyse hiçbir cihaz bulamazken Galaxy S21 tek elle rahatlıkla kontrol edilebilen, bunun dışında tek elle kullanımlarda iki elle kullansanız dahi elinizi hiçbir şekilde yormayan, ince, hafif bir telefon isteyenler için bence çok iyi bir çözüm olacaktır. Genel olarak baktığımda performansıyla, tasarımıyla Galaxy S21, bunun dışında kamera yetenekleri ve ekran kalitesini düşündüğümde bizi kesinlikle üzmeyecek bir cihaz. Yazılımında bir o kadar başarılı olmasıyla birlikte yani bir amiral gemisi deneyimini bu cihazdan çok rahatlıkla alabiliyoruz. Ancak oyun odaklı kullanım için S21'in kesinlikle uygun olmadığını da belirteyim. Çünkü burada kullanılan işlemcimiz oyun odaklı değil. Daha çok kamera, ekran ve yazılım tarafına yoğunlaşılan bir cihaz olduğu için oyun odaklı kullanımlarda Galaxy S21 çok da iyi bir performansı en azından uzun vadede veremiyor. Bu noktada baktığınızda daha çok genel kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Oyun tarafında, performans tarafında bir beklentiniz varsa Xiaomi 11T'ye bakabilirsiniz. Dediğim gibi Galaxy S21 daha farklı kullanıcılara hitap ediyor. Galaxy S21'in en büyük rakibi olan S21 FE ile de detaylı bir karşılaştırması gelecek. Bir toparladığımız zaman Galaxy S21'in genel deneyimiyle 10 üzerinden 7 puanı rahatlıkla verebilirim. Yani fiyat performansın tam sınırında diyebilirim. Ama Galaxy S21 FE ile karşılaştırma videosunu bekleyin derim. Orada işler biraz karışacak gibi gözüküyor. Peki sizler Galaxy S21 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.